Merhaba, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle balık burcu için bir açılım yapacağım. Burcunuz, yükselen burcunuz veya ay burcunuz balıksa bu video sizler içindir. Kanala destek için kanala abone olup beğeni ve yorum bırakıp videoyu hype edebilirsiniz. Güzel olumlu enerjileri üzerinize çekebilmek için yorum aldım kabul ettim yazabilir. Olumlamalar, sayı sekansları kullanabilirsiniz. Özel bakım için Selenora Tarot Astro Instagram adresine mesajınızı atabilirsiniz. Bakalım neler varmış sizler için. Balık burcu bir görelim. Önümüzdeki süreçte sizi neler bekler? Evet, önümüzdeki süreçte daha çok güçleneceğiniz ve kendinizdeki o farkı, o gücü göreceğiniz, etrafınıza da yine yansıtacağınız bir dönem olacağından bahsediyor. Aşkla yapacağınız bir işe başlayabilir veya gerçek anlamda romantik bir partner edinebilirsiniz arkadaşlar. Yani bir ilişki durumu da başlayabilir hayatınızda. Var olan partnerinizle daha uyumlu, daha huzurda ve güzel bir süreç yaşayacağınızdan da bahseder kartımız. Önümüzdeki süreçte biraz daha cesur olacağınız, böyle özellikle de hani tutkularınızın peşinden gitmeye daha hevesli, daha böyle istekli olacağınız gözükmüş. Daha önce eğer ki riskli gördüğünüz için yapamadığınız hamleler, atamadığınız adımlar, eylemler varsa önümüzdeki süreçte bu konularla alakalı daha cesur olacağınız, istediğinizi istediğiniz şekilde yapma konusunda gayet özgür iradelerde olacağınız gözüküyor arkadaşlar. Tutkularınızın yani hayallerinizin peşinden gideceksiniz. Yani böyle mesela o olursa, bu olursa, şu olursa gibi kaygılar, korkular çalıştırmayacaksınız. Evet, sabır ettiğiniz bir konudan yine burada bahsetmiş. Sabırla sınanmış olabilirsiniz arkadaşlar. Sabırla sınandığınız meselelerle alakalı biraz duygusal olarak yıpranmışlık burada söz konusu. Bu yansımış. Sabır et sizi gerçekten stresli bir sürece sokmuş olabilir. Biraz daralmış, sıkılmış, bunalmış ve bazı işlerinizi belki ertelemek zorunda kalmış olabilirsiniz bu sabır ettiğiniz mesele yüzünden. Ve bu bekleme durumu sizi adeta bunaltmış arkadaşlar. Evet, bu konuyla alakalı belki kadersel olarak hayat tarafından artık bir şeyleri farklı açılardan düşünme, farklı açılardan değerlendirme veya farklı çözüm yolları arama, değerlendirme gibi bir duruma itilebilirsiniz ve bu şekilde de bu sabır ettiğiniz konudan artık uzaklaşarak rahat bir enerjiye geçip hayatınızda sağlam bir başlangıç yapma fırsatı elde edebilirsiniz. Bunlardan bahsediyor. Evet, insanlar sizi bu aralar daha gizemli bulabilir. Belki gerçekten daha böyle içe kapanacağınız, kendinizce bazı planlar, programlar yapacağınız, çalışmalar yapacağınız ama gerçekten kendinizi iletişime kapatacağınız daha sessiz, daha sedasız bir dönem olabilir sizler için arkadaşlar. Bu da tabii ki etrafınız tarafından gizemli olarak görülmeniz, hayatınız ve sizinle ilgili çeşitli senaryolarda bulunmaları, gizemli bulunmanıza sebebiyet verebilir. Bu anlamda hakkınızda çok fazla dedikodu da olabilir arkadaşlar. Çeşitli senaryolar yani üretebilirler. Sizin bu sessizliğinizden bir mana çıkartmaya çalışabilirler. Evet, ama siz sanki böyle gücünüzü toparlıyorsunuz. Özellikle de duygusal olarak kendinizi yıkımda hissettiğiniz konularla alakalı sanki bu şekilde bir kendinize çıkış yolu bulduğunuz, bu şekilde kendinizi rahatlatıp gücünüzü geri topladığınız gözükmüş. Evet, duygusal olarak hayal kırıklığına uğradığınız ya da verdiğiniz emeğin karşılığını alamadığınız konularla alakalı isteseniz de istemeseniz de yani keyifsiz de olsanız artık daha fazla bu durumu, bu süreci veya mevzuyu hayatınızda barındırmak istemeyeceksiniz. Mesela yolunda gitmeyen bir iş hayatınız varsa, emeklerinizin karşılığını alamıyorsanız, yeterince değer kıymet göremiyorsanız artık tamam istemezdim buradan ayrılmayı ama ayrılıp kendi yoluma gitmek zorundayım diyebilirsiniz. Ya da sizin değerinizi kıymetinizi bilmeyen bir ilişki içerisindeyseniz arkadaşlar ayrılıp farklı bir yola doğru ilerleyişiniz bakınız söz konusu. Çünkü umduğunuzu bulamadığınız hiçbir yerde daha fazla artık zaman kaybetmek
istemiyorsunuz. Evet, daha önce bir şeyler de yine denemiş olduğunuz, uğraşmış olduğunuz, eylemde bulunduğunuz konularla alakalı bir şeyler tam sizin beklentinizi karşılamamış olabilir. Bu anlamda diyor ki üzülmeyin. Kadersel olarak hayat tarafından size yeni bir fırsat daha sunulacak. Maddi bir konuyla alakalı da olabilir. Ya şurada şöyle güzel bir iş fırsatı vardı ama ben kaçırdım. Ne yapacağım şimdi deyip bir canınızın sıkılması, mesela örnek veriyorum. Diyor ki üzülme, yeni bir fırsat daha gelecek. Ya da bir mülakata katıldınız, olmadı, istediğiniz gibi gitmedi. Üzülme, tekrardan bir şans seninle olacak diyor. Yani bu konuyu neyle ilgili yaşadıysanız, bir hayal kırıklığıyla sonuçlanan sizin için ya da sizi tam olarak tatmin etmeyen mevzu neyse, kadersel olarak size doğru yaklaşmakta olan yeni bir şans, kısmet, nasip söz konusu arkadaşlar. Evet, kendinizi sıkışık konularda hissettiğiniz, sabır göstermek zorunda kaldığınız, dediğim gibi daha ağır enerjilerde durma, bekleme, erteleme enerjilerinde sizi bırakan mevzuları da artık dediğim gibi farklı bakış açıları geliştirerek, farklı düşünmeye başlayarak artık geride bırakıyorsunuz. Yani bu sayede bir aydınlanma yaşayacaksınız. Mesela ya ben bunu böyle devam ettiriyorum ama zaman akıp gidiyor. Ben böyle yapacağıma şöyle denesem ya da şunu şöyle yapsam ya artık, ya da artık bu tarz düşünmeyi bırakıp da şu şekilde olaya yaklaşsam ya dediğiniz anda bir şeyler sizin için çözüm noktasına ulaşacak arkadaşlar ve daha fazla da sanki sabır göstermek zorunda kalmayacaksınız. Yani diyor ki bu durumdan sen kendini kurtarabilirsin balık burcu demiş. Evet, güzel somut başlangıçlar elde edebilirsiniz. Çok güzel, karlı bir işe girişebilirsiniz arkadaşlar. Kimileriniz kendi işinizi kurabilir, kimileriniz de gerçekten sizin için gelecek vadeden güzel bir işe başlayabilirsiniz. Sizin için size güzel teklifler, güzel fırsatlar sunulabilir önümüzdeki süreçte. Bunlar var. Hayatınızda çok güzel somut başlangıçlar söz konusu balık burcu. Devam edelim bakalım. Diğer kartları da açıyorum. Oo, altına da hazine geldi. Evet. Şimdi ilk kartımız şunu söylüyor. Sizin gücünüzü aşağıya çeken, değerinizi, kıymetinizi bilmeyen ya da sizi yalan yanlış dolduruşa getiren, sizi yanlış yollara saptırtmaya çalışan, yanlış kararlar almanıza sebebiyet veren kim varsa hayatınızda yine güvenemediğiniz, evet, bunlara sanki artık bir resti çekişiniz var arkadaşlar. Hayır diyorsunuz. Toksik ilişkiler, sinsi teklifler ve etrafınıza size zarar vermeye çabalayan bu enerjilere sizin artık izin vermeyişiniz, kendi haklarınızı savunuşunuzun olduğunu görmekteyim. Bunlara hayır deyişiniz, bir direnişiniz, bir dik duruşunuz söz konusu. Kendi içinizdeki gücü göreceğiniz, yeteneklerinizi fark edeceğiniz de bir zaman dilimi içerisindesiniz. İçinizdeki o gücü keşfedeceksiniz. Bir şeyleri aslında yapabileceğinizi göreceksiniz. Mesela diyelim ki bu iş yerinden çıkamam, çıkarsam ne olur diye kaygılanıyordunuz ama artık oradan çıkma gücünü kendinizde bulacaksınız ve gideceksiniz, örnek veriyorum. Ya da işte bir ilişkiden sizi mesela o kadar alta çekse de, sizin için toksik bir durum olsa da bir türlü belki bağınızı kopartamıyordunuz ya da kendinizde o kalkıp gidecek başka bir yol yöntem seçecek cesareti bulamıyordunuz. Artık o cesarete buluşunuz. Ama kendi içinizdeki, dediğim gibi, gücü keşfedeceğiniz bir dönem sizler için. Gizli yetenekleriniz de ortaya çıkabilir bu aralar. Evet. Arkadaşlıklar çok önemli olacak. Arkadaşlarınızla geçireceğiniz zaman dilimi, sosyalleşeceğiniz o zaman dilimi sanki size iyi hissettirecek arkadaşlar. Yeni arkadaşlar da edinebilirsiniz bu anlamda, bu önümüzdeki süreçte. Evet, gideceğiniz böyle belki bir grup toplanması olur. İşte arkadaşlarınızla yapacağınız bir konuşma, bir etkinlik. Bunlar size kendinizi iyi hissettireceğini kartımız söylüyor. Diğer kartımızda seçeneklerden bahsetmiş. Bir şeye veya bir kişiye çok fazla odaklanıyor olabilirsiniz. Eğer ki böyle bir durum içerisindeyseniz, bakın tam da sabır asılan adamın altına geldi bu kartımız. Diyor ki bak, başka harika seçeneklerin olduğunu da görmeniz gerekiyor. Yani bir kişi de illa inat ediyorsunuz, illa o olsun, o olsun diyor. Ya da bir iş var, illa o olsun, orası olsun diyorsanız, mesela örnek veriyorum.
Yani diyor ki bunu artık diretmeyin. Belli ki başka bir seçenekte artık bulunmanız lazım. Belki işte artık kadersel olarak hani hayat size diyor ki bırak onu artık da başka seçeneklerin de olduğunu gör. Bunu söylüyor arkadaşlar. Yani seçeneklerinizin çok olduğunu sanki fark edeceksiniz. Aslında kendinizi böyle sıkıştırmanıza gerek yok. Peki diğer kartımız ne diyor? Güzel bir şans fırsat elde edeceğinizden, hayatınızda çok güzel somut bir başlangıçtan bahsetmiştik. Hazine kartıyla da birlikte beklemediğiniz bir anda şans sizinle olacak. Her şeye sahip olduğunuzu hissedeceksiniz ve çok hayırlı bir zaman dilimine geçeceksiniz. Maddi konularda da oldukça şanslısınız arkadaşlar önümüzdeki süreçte. Açılım bu kadardı. Kanala abone olup beğeni ve yorum bırakabilirsiniz. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere. Hoşçakalın.